Videoya geçmeden önce videoyu dikey formatta çektiğimi belirtmek isterim. Arkadaşlar bugün motor yıkama video detaylarıyla karşınızdayım. Tabii ki motosiklet yıkamak basit gibi görünse de dikkat edilmezse zincir, rulman, elektrik sistemleri gibi hassas noktalarda hasara yol açabilir. İşte motosikleti doğru ve güvenli bir şekilde yıkarken dikkat edilmesi gerekenler. Öncelikli olarak motoru direkt güneş altında değil gölge bir yerde yıkamak en iyisidir. Güneş kalıntı lekeler oluşmasına neden olur ve hızlıca kurumasına neden olur. Bu defa bunu temizleyemezsiniz arkadaşlar. İkinci bir husus, motor soğuk olmalı. Direkt olarak evden çıkıp ilk iş motoru yıkamanızı tavsiye ederim. Veyahut egzoz ve motor sıcaksa soğuk su temasıyla şoka ve hasara neden olmaması için 15-20 dakika soğumaya bırakmanızı tavsiye ederim. Yanınızda yumuşak sünger ve mikrofiber bez bulundurmanız önemli. Sert fırçalar ve eski kıyafetler motorunuzda leke yapabilir arkadaşlar. Boya üzerinde çizik de bırakabilir. Bu konuya da dikkat etmeniz gerekmektedir. Yüksek basınçla yıkamaktan kaçının arkadaşlar. Bazı petrollerde basınç çok fazla şiddetli oluyor. Grenajdaki boyanızı kaldırabilir. Elektronik aksamlara daha fazla zarar verebilir. Contalara, rulmanlara, zincirin yağının akmasına neden olabilir. Bu tür şeylere sebebiyet verebilir. Mümkünse yağmurlama başlığı en güvenlisidir. Fakat o da yoksa arkadaşlar videoda da göreceğiniz üzere su tazikli ise ben arkadaşlar grenaj ve ekran kısmını uzaktan tutuyorum. Egzoz kısmına özellikle suyu dikey vurmuyorum. Egzozun içine kaçmaması için. Zincir kısmına çok girmiyorum. Yağını sökmemesi için ve grenajın boyası kalkmasın diye bu tür yerlere suyu uzaktan tutuyorum. Motorun iç kısımlarına daha çok mümkünse yakından ve sert su vuruyorum arkadaşlar. Kiri, yağı kaldırmak için. Dediğim gibi diske dikkat edin. Temizleme aşamasında zincirin yağını kaldırmayın. Egzozun su kaçmasına engelleyin arkadaşlar. İsterseniz egzozun giriş kısmına bir adet bez veya poşet yardımıyla kapatabilirsiniz. Aynı şekilde ekranda da bu geçerli arkadaşlar. Yıkama aşamasında ve durulama aşamasında işlemi yukarıdan aşağıya doğru yapmanız önemli arkadaşlar. Üzerindeki kum, toz ve çamurun büyük kısmı süngerle olmadan önce de bu işlemle bu şekilde temizlemiş olursunuz. En kirli yerler jantlar, tekerler, zincirler ve kapalıysa alt kısım oluyor. Buraları en sona bırakmanızı tavsiye ederim. Daha sonra lastik kenarına ve jantları da arkadaşlar yapabilirsiniz. Bölüm bölüm ilerleyin. Süngeri ve fırçayı fazla bastırmadan dairesel bir şekilde yaparak güzelce motoru temizleyebilirsiniz. Zincire özellikle değinmek istiyorum. Yüksek basınçlı su zincir yağını tamamen söker ve paslanmaya davetiye çıkarır arkadaşlar. Zinciri yıkamak için ekstradan özel bir zincir temizleyici veya fırça kullanabilirsiniz. Veyahut basınçlı suyla çok fazla üzerine durmamaya dikkat edin. Bunları kullanmıyorsanız dahi 2-3 yıkamada bir zinciri yağlamanızı da tavsiye ederim. Jant, gidon, dingil rulmanlarına su kaçırmamasına özen gösterin. Su kaçarsa zamanla paslanır, sıkışarak kazalara bile neden olabilir arkadaşlar. Kurulama aşamasında da yine ilk olarak yukarıdan aşağıya ve elektronik sistemleri başta olmak üzere kurulamaya başlarsanız far, sinyaller, akü bağlantı noktalarına dikkat ederseniz arkadaşlar en sağlıklı şekilde durulama ve kurulama işlemini bu şekilde yapmış olursunuz. Her şey bitti. Köpüklediniz, yıkadınız. Fren sistemi, fren disklerine arkadaşlar yağ bulaşmamasına dikkat edin. Zincir etrafına, motorun alt aksamına, motor çevresini temizlediğiniz bezi diske vurmayın arkadaşlar. Oradaki temizlediğiniz yağı diske taşımış olursunuz. Bu size frenleme konusunda size sıkıntı yaratabilir. Bol su ile durulayın. Köpük kalmasın. İyice durulayın. Yine yukarıdan aşağıya doğru yapın. Kalan lekeler olmasın. Duyduğuma göre bazı yerlerde kurutma işlemini hava ile yapıyorlarmış. Hava ile kurutmak etkili ancak basıncı düşük tutmamız gerekir. Yüksek basınç suyu contaların ve rulmanların içine itebilir arkadaşlar. Bundan ziyade ben dediğim gibi bez kullanmanızı da bu aşamada daha çok tavsiye ederim. En son dokunuş olarak arkadaşlar kuruladıktan sonra zincir bakımını yenileyebilirsiniz. Lastik için
cila, parlatıcı kullanabilirsiniz. Jant için yine koruma amaçlı ve parlatma amaçlı cila da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşlemleri yukarıdan aşağı ve hassasiyet sırasına göre yapıyoruz. Buna dikkat ederseniz, bunları kendinize prensip edinirseniz hem motorunuzu daha temiz yıkamış olursunuz, hem de motorun ve parçaların ömrünü uzatmış olursunuz arkadaşlar. Tekrardan özet geçiyorum. Yüksek basınç kullanmıyoruz. Sıcak motora, egzoza su sıkmıyoruz. Zincir rulman ve elektronik sistemleri sudan koruyoruz. Dikkat ediyoruz. Buna egzozu da dahil ediyorum. Egzoza dikey su vurmuyoruz arkadaşlar. Karşıdan su vurmuyoruz. Çapraz vuruyoruz ve direkt olarak oraya vurmuyoruz. Yukarıdan aşağı prensibini de unutmazsanız sizin için çok iyi olacaktır. Hepinize iyi sürüşler diliyorum. Artık yola çıkmaya hazırsınız. Kaskınızı takmayı unutmayın.